Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Pakalı ve yeni Koreli kankamızı konuşuyor olacağız. Doğrudan Çince'den çeviri yapıyor olacağız. Bunun için size Piyade'yi getirdim. Piyade Erkam bizim Çince bilen, Çin'de yaşamış bir dostumuz. Piyade hesapla oynayan bir oyuncu aynı zamanda. Beraber becerilerini inceleyeceğiz komutanların. Beraber oyundaki nasıl bir yeri olur becerilerini yorumlarken bunları da değerlendiriyor olacağız. Daha öncesinde böyle bir video yapmamamızın sebebi aslında bu komutanların bu şekilde geleceğine emin değildik. Ama Rise of Kingdom sayfasında artık Koreli kankamızın becerileri daha önce sızdığı gibi paylaşılınca biz de sizlerle bir video yapmak istedik. Erkam'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın komutanlar hakkında peki? Heyecanlılık konusu şöyle bir şey. William gibi bir süvari komutana geldikten sonra Hı hı. o derece faydalı. Çünkü fayda açısından baktığımız zaman komutanların farklı kategorileri var. Hı hı. Sadece saf hasar komutanı, rally, garnizon ve savaş dışı etkinliklerde hepsinde kullanabileceğin veya en azından birkaçında kullanabileceğin komutanlar diğerlerine göre faydalı ve olmazsa olmaz komutanlar olarak kabul ediliyor. Ama maalesef bu komutanlar o kadar da faydalı olarak gelmedi. Biraz burukluk var ama yine de elimizdeki seçenekleri çoğalttığı için piyade oyuncular olarak mutluyum diyebilirim. Evet, ben genel olarak beğendim. Neyse bir komutanların becerilerini konuşalım. Çok olmazsa olmaz durumda değiller ama güçlü durumdalar. Benim insanlardan farklı olarak düşündüğüm başka kombinasyon. Yani mesela insanlar işte Guan'la şöyle olur, bu işte Alex'le de olur aslında, şöyle olur, böyle olur falan gibi Evet. düşüncelere geçiyorlar ama tamamen karşıt bir düşüncem var. Bu komutanların kimlerle daha iyi olacağına yönelik. Bunların hepsini değerlendiriyor olacağız. Öncelikle Koreli kankamızla başlamak istiyorum dostlar. Şöyle hemen bir görselini açalım. Cheok, Jung, Jeong falan. Nasıl çevrilecek? Muhtemelen CJ denecek ya da CJG denecek kendisine. Şöyle bir baktığımızda infantry ağacına sahip, atak ağacına sahip. Bu zaten bizim için çok fazlasıyla yeterli. Versatility dediği de çok yönlülük olduğunu hatırlıyorum. Çok yönlülük ağacına da sahip. Çok yönlülükten çok olağanüstü bir şey tercih etmeyeceğiz aslına bakarsanız. Aktif becerisinin kullanılacağı hasar yönündeki gereksinim olan öfkeyi bizle paylaşmış durumda değiller. Yani bir şekilde hangi öfke gereksinimiyle bunu kullanacak bilgimiz yok. Ama ilk becerisiyle hemen başlayalım. İlk becerisinde 1700 beceri hasarı ve hedefin can miktarı %30'un altına düştüyse de ek 300 hasar faktörüyle bize bir beceri verilmiş durumda. İkinci becerisinde ise skill'i komutanın önderlik ettiği piyadelere %40 saldırı ve süvariye %5 ek hasar verme ve okçudan %5 ek hasar alma gibi bir etkiyle geliyor. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor aslına bakarsanız ikinci beceride. Şimdi piyadenin evet saldırıya ihtiyacı var ama yani hali hazırda zaten hani bir şekilde KVK teknolojileriyle saldırıyı sağlayabiliyorsunuz. Burada agresif bir komutanın bir şekilde ek hasar faktörü olarak %5 süvariye yönelik counterlama açısından gelmesi eyvallah. Tamam, tatlı bir özellik yani bir şekilde %5 olarak VIP 17'den aldığımız şeyi bize süvariye karşı olarak antilemek adına verecekler. Ama okçular çok sayıları günden güne artıyor ve alan vuran komutanlara sahipler. Yani bir şekilde alana girdiğinizde Murder Ball'ın içinde ve şeylerde hani bir şekilde çok kalabalık alan savaşlarında gereksiz beceri hasarları alırken burada aldığınız beceri hasarlarından hem %5 beceri hasarı anlamında direkt odak almanız anlamında ekstradan normal şekilde normal saldırı dediğimiz karşı saldırı ve saldırıyı barındıran hasardan da yine %5 ekstradan hasar almanızı sağlayacak. Bir şekilde süvariyi cezalandırırken okçudan fazlasıyla ceza görebiliriz. Özellikle Myrtle Ball alanlarında. İkinci beceri fena değil ama bir şekilde kondisyonunu düşürüyor. Allah'tan ilerleyen becerilerinde bir şekilde tanklığa yönelik yatırım yapılıyor. Üçüncü becerisinde skill haritadayken beceri hasarı aldığında %40 ihtimalle hasarı %50 düşürüyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Erkam'la da videoya girmeden önce onu konuşuyorduk. Burada bu etkinin bizim üzerimizde ne kadar süre kalacağı söylenmiyor. Yani bu anlık olabilir. Yani o ana denk gelen bir hasar varsa onu bloklayacak olabilir. Ama o ana denk gelen bir hasar yoksa bizim bu becerimiz boşa gidecek ve 4 saniye boyunca da bekleme süresine düşecek olabiliriz. Hadi o an için değil de atıyorum hani ilk gelecek hasarın için olsa yani bir şekilde ilk gelecek Beceri hasar. hasarıyla tetiklense yani. Hı hı. Aynen. İlk gelecek beceri hasarıyla tetiklenecek olsa mesela bu. O zaman da
Üzerimizde kalacağı süre yine paylaşılmadığı için sadece bir tane beceri hasarını yine bloklayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Ve 4 saniyelik bekleme süresiyle de umduğumuz kadar tanklık bize getirmiyor olabilir. Burada bize çok detaylı bir açıklama sunulmadığı için bunun aslında şeyini bekliyor olacağız. Oyuna gelecek. Erkam da bunu mesela videoya girmeden önce söylemişti. Oyuna gelecek kanka, işte oyuna geldikten sonra aradan işte bir ay veya işte birkaç hafta geçtikten sonra ifadesini düzenledik muhabbetiyle bunu daha anlaşılır veya daha net bir hale getirecekler ki o süreç gelinceye kadar da biz savaş günlüğünden bu etkinin nasıl çalıştığını da öğrenmiş oluruz. Yine sizlerle paylaşıyor oluruz dostlar. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise skill komutanın önderlik ettiği kıtaların sadece piyade ise %15 intikal hızı artışı sağlıyor oluyor. %15 intikal hızını şöyle düşünmemiz gerekiyor. %5 intikal hızı aslında 1 dakikalık mesafede bize 2 saniye avantaj kazandırıyor. Yani 2 saniye daha önce varıyoruz. Bunun daha önce matematiksel hesaplamaları yaptık yani. %15'te de biz 6 saniye kazanacağız her 1 dakika için gidiyor olduğumuz yerde. Çok olağanüstü bir şey değil ama yine de yürürken sürünen piyadeler için bir artıdır. Bu şekilde basic anlamda intikal hızıyla geliyor olması bizim için en azından biraz daha konfor yaratıyor. Daha fazla savaşın içerisine girebiliyoruz uzun vadeli olarak KVK'da. Osiris gibi zamanı kısıtlı oyunlarda %15 intikal hızı bizim için böyle çok olağanüstü şeyler yaratmayacak. Çünkü bir saat içerisinde yürüyebileceğiniz 1 dakikalık mesafe çok sınırlı olacaktır. Yani şehrinize patlayacak vesaire falan filan, bunları da düşündüğümüzde hani aslında çok olağanüstü bir fayda getirmiyor olacak Osiris adına bu becerideki intikal hızı. Kıtaların saldırı aldığında %100 ihtimalle bir stack kazanıyor olması ve bu stack başına bizim %5 beceri hasarı artışı alıyor olmamız gibi bir absürt özellik var. Ve bu özellik 8 saniye geri sayıma düşüyor her stack kazandığımızda ve 8 defaya kadar birikebiliyor. Bu da şu anlama geliyor: %40 beceri hasarı artışı kazanabiliyoruz ve her stack geldiğinde, daha önce gelen mekaniklerde bu böyleydi. O yüzden böyle değerlendiriyorum. Her stack geldiğinde bu 8 saniyelik geri sayımın ben yeniden başlayacağını düşünüyorum. Yani her stack'e göre bu geri sayımın sayılacağını düşünüyorum. Yani %40'a ulaştığımızda yüksek ihtimalle 8 saniye geriye sayacak. Sonra 4 saniyede bir tetikleyebileceğimiz bir bekleme süresine sokacak. 4 saniyelik bir bekleme süresi var. Bu etkilendiğimiz beceri hasarı artışının sonucunda. Uzmanlık becerisine gelelim hızlıdan. Uzmanlık becerisi 3. beceriyi güçlendiren bir beceri dostlar. Ne demiştik 3. beceride? %40 ihtimalle alınan beceri hasarını %50 düşürüyoruz. Buna ek olarak yelpaze şeklinde bir alana, buna ne örnek verebiliriz? Santuz'un vurduğu alan hasarı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yelpaze dediğimizde aslında onu düşünmeniz gerekiyor örnek olarak. Yelpaze şeklinde bir alana 3 hedefe uygulanacak şekilde bir hasar uyguluyorsunuz. Beceri hasarı uyguluyorsunuz ve hasar faktörünüz sizin kaybettiğiniz asker miktarının bir kısmının 50 katı şeklinde oluyor. Burada doğrudan her kaybettiğiniz birim için 50 kat mı veriyor, yoksa her kaybettiğiniz 100 asker için 50 kat mı veriyor? Bu net olarak paylaşılmış bir şey değil ve tekrar söylemek gerekiyor ki biz bu çeviriyi Çincesinden yaptık. Yani İngilizcesinde burada mesela hani Erkam Bu daha iyi ayrıntı yok anlatacaktır. Bu İngilizcesinde. ayrıntı yok. Yani istersen bu beceriyle ilgili biraz da sen konuş. Beceriyi bitirmeden önce bu kısımla ilgili biraz da sen değerlendirme yap. Sonrasında toparlayalım bu komutanla ilgili düşüncelerimizi. Senin dediğin gibi komutanın önemli özelliklerinde gri noktalar var. Net ifadeler olmadığı için bunu sadece savaş günlüğünden öğrenebileceğiz komutan oyuna geldikten sonra. Ama şimdiden bir değerlendirme yapmak gerekirse, hani benim Çince'den okuduğum, orijinal metinden okuduğum kadarıyla kaybedilen birim miktarı çarpı 50 diyor. Bu senin kaybettiğin birim. Şalman'ın bugün baktığımızda 4. skill'i var. Şalman'ın 4. skill'e baktığın zaman kaybedilen her bir yüzde başına beceri hasarı artışı veriyor. Hı hı. Kendi kaybettiği birim başına. Yoksa bu Tomiris'in zehir uygulaması gibi hani karşı tarafa bağlı bir kondisyonel bir şey mi? Karşı tarafın senin o an hedeflediğin veya alanında bulunan düşman kıtaların kaybettiği birim çarpı yüzde, söylenmeyen yüzde çarpı 50 mi? Bu gri bir nokta yani. Onu savaş günlüğünden görebileceğiz sadece diye düşünüyorum. Ya örnek olarak düşünecek olursak burada kaybediyor olduğumuz belirli bir birim asker başına 50 kat, yani çarpı 50 hasar vereceğiz 3 tane hedefe ve eklenen her hedef başına da %15 hasar kaybı yaşayacağız. Yani klasik alan etkili komutanların yaşadığı şeyi yaşıyor olacağız. Burada absürt hasarlara çıkabilecek bir 50 kat çarpanı sağlıyor olduğundan dolayı %15 kırılma vermesi güzel ve daha önce aktif beceriye gelen bir şeyi 3. beceriye getiriyor olmalarından ötürü hani
Bunu da birazcık sınırlamada tutuyor olmaları güzel bir şey. Burada benim aklıma gelen şey şu oluyor. Yani atıyorum 100 birim askerde 50 katı veriyor olsak, mesela 100 çarpı 50'den hasar veriyor olacağız. Bir 5000 hasardan falan bahsediyor olacağız. Çok saçma noktalara çıkıyor olacak diye düşünüyorum. Ama Evet. %15 kayıplarla birlikte hani komutanın herhangi bir defansif özelliğinin neredeyse yok olduğunu düşünürsek, yani tek seferlik beceri hasarını %50 düşürme tadında bir şey dışında komutanın herhangi bir tankilik durumu söz konusu değil. Bunun kontrolden çıkmasını bu şekilde durduracaklarını düşünerek böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Bana birazcık Charlemagne gibi veya işte Tombris gibi olacak gibi gelmiyor. Çünkü Charlemagne'da, Tombris'te beceri hasarını arttırmaya yönelik bir efekt uyguluyor. Bu tamamen 3 tane komutana, 3 tane kıtaya hasar çıkarmaya yönelik bir şeyden bahsediyor. Bunu muhtemelen hani çok abartıya gitmemesi için hani atıyorum 1K hasarda falan sınırlandıracak bir üst limit koyacaklardır zaman içinde diye düşünüyorum. Ama o gün gelinceye kadar eğer bozuk bir şekilde oyuna getirirlerse ben bu komutanı gayet beğendim. Yani Koreli komutanı gayet beğendim. Alanda kullanılabilir. Gelelim kiminle alanda kullanılması gerektiğine. Yani bir şekilde bu komutanı alanda değerlendiriyorsak hangi komutanla kullanmayı öneririm? Öncelikle birazcık bunu değerlendirmek isterim. Piyadede tam olarak Leonidas'ın oturduğu bir komutan kombinasyonu yok. Yani evet, Guan'la full bir Leonidas'ı full bir Guan'la kullandığımızda güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ama yine de beraber kombinde oturmayan bir şeyler vardı. Neydi o? %50'nin altına düşünce Guan'ın kalkan alabilmesiydi Leonidas'tan. Böylece Guan'ın ustalık becerisi bir şekilde kullanılamıyordu veya çok hani sınırlı kullanılıyordu ve Leonidas yapısı gereği sonuca kadar savaşmayı gerektiren bir komutanken Guan Yu da beceri hasarı atan bir komutan olduğu için sonuca kadar savaşmanın çok çok faydasız, hatta yeri geldiğinde çok fazla oda kaldığında zararlı bir şey olmasından ötürü sinerjisel Dipçik konu. sorunlar yaşıyorlardı aynen. O noktada Leonidas'ın bu komutanla beraber kullanılması aslında tam hani birbirini tamamlayan, oturan bir izlenim yaratıyor bende. Çünkü bir şekilde stekleri biriktirme muhabbeti Leonidas'ın dördüncü becerisinde de var. Aynı zamanda öfke yenilemesinin hızlı olmasından kaynaklı olarak ilk becerisinden çok daha uzun süre, çok daha fazla yararlanabilmek ve işte %30'un altına rakibi daha hızlı düşürüp ek hasar faktöründen fazla fazla faydalanabilmek gibi etkilerin gelecek olması. Artı Leonidas'ın ilk becerisinden gelecek olan statlar, ikinci becerisinden gelecek olan savunma sağlık statlarıyla birlikte bu komutanın hiçbir stata doğru düzgün sahip olmaması anlamda. Yani atak statları dışında savunma sağlık metasında olduğumuz noktada bunu tam olarak tamamlayacaktır. Yani bu Koreli abimizin Leonidas'la çok güzel bir uyumu olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu komutanın bir şekilde stack biriktirip beceri hasarı artışına gidiyor olması, alan hasarına çıkıyor olmasını da Leonidas'ın da 4. becerisiyle besleyecek olması ve ilk becerisinden her ne kadar sınırlı olduğu düşünülse de %50 hasar artışı falan da vererek çılgın şeyler yapabilecek pozisyonda olması. Gerek Leonidas'ın önünde gerek Leonidas'ın arkasında kullanımlarını bolca göreceğimiz ve deneyimlerini yaptığımızda olumlu sonuçlar alabileceğimiz ve açık alanda bize güzel bir seçenek yaratabileceğini düşünüyorum. Bu Koreli abimizin. Bu komutanla ilgili senin yapmak istediğin değerlendirmeler, eleştirmek istediğin veya övmek istediğin şeyler nelerdir Erkam'cığım? Sen de bir piyade oyuncusun. Hatta sen de tam anlamıyla bir piyade oyuncusun. Yani ben genel olarak insanlara kendimi tanımlarken bir piyade oyuncusuyum diyemiyorum. Çünkü agresif piyade komutanlarını kastım. Garnizondan uzağım veya defansif komutanlardan çoğunlukla uzağım. Yani bir şekilde Richard gibi bir oyunun en başını domine eden ve tanklığı iyi olan bir komutana sahip olmamak gibi nedenlerden ötürü kendimi tam olarak piyade olarak tanımlamıyorum. Ama sen bunun yanı sıra bütün piyadeye yatırım yapmış bir oyuncusun. Bu noktada arkadaşların senin görüşlerine daha fazla ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Çincesinden de doğrudan bilgi sahibi olabildiğin, yabancı dille de oyunun içerisinde daha fazla erişiminin olmasıyla da birlikte senin yapacağın değerlendirmeler için de arkadaşlar için daha önemli olacağını düşünüyorum. Sen ne dersin bu komutan için? Şimdi daha önce gelen piyade komutanlarına baktığımız zaman her zaman bir uyumsuzluk devam ediyordu. Guan Yu Leonidas beraber çıktı. Beraber çok güzel iş yapıyorlardı ama bir Chandra William ikilisi olmuyorlardı veya Edward Tomiris ikilisi gibi bir sinerji hani güzeldi ama tam diğer eşdeğer jenerasyon komutanlarına göre aynı kaliteyi vermiyorlardı. Aynı hissi vermiyorlardı. İnsanlar o yüzden Guan Yu ile Alex'i kullanıyorlardı. Ben bu komutanlarda da biraz Guan Yu, Leonidas gibi uyum var gibi görünse de biraz uyumsuzluk görüyorum. Sanki birbirleri için değil de farklı jenerasyonlar için
getirilmiş komutanlar gibime geliyor. Hani bazen olur, Netflix veya başka diziler izlersiniz. 2-3 sezon sonra adamlar birinci sezona gönderme yaparlar veya birinci sezondan ikinci sezondan üçüncü, dördüncü sezona göndermeler yaparlar böyle. Kafanız açılır. Ya adamlar bunu ta bu zamandan beri düşünüyorlarmış. Helal olsun diye düşünürsünüz. Lilith'te getirdiği komutanlar sistem değişiklikleriyle beraber her ne kadar insanların istekleri üzerine gelmiş gibi görünse de sanki bunları aslında çok önceden planlamışlar ve bir sistem üzerine getiriyorlarmış hissi veriyor bana. Hı hı. Bunun en güzel örnekleri mesela Sladin'le William'ı kullanabilmeniz, Nebu'yla Ramses'i daha iyi uyumlu olması. Değişik örnekler verebilirsiniz bunlara. Az önce Leonidas dedik fakat şimdi Leonidas'ta bu komutana biraz zarar veren bir özellik var. O da nedir? Bu komutan stek biriktiriyor. Çok güzel bir özelliği var. Beceri hasarını arttırıyor. Hı hı. Bu yüzden bu skill'den en yüksek seviyede faydalanmak için bu komutanın yavaş skill atması gerekiyor. Tam stekli haliyle en zirvede beceri hasarını vurması için. Yalnız Leonidas'ta şöyle bir özellik var. Öfke gereksinimi %15 düşürüyor. 850'ye indiriyor pasif. İkinci Hı hı. skill'den geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu da meydanda bu komutandan o kadar da iyi Leonidas'la verim alamayacağınız anlamına geliyor. Ama şu an elimizde olan seçenekler arasında en güzellerinden biri Leonidas olarak görünüyor. Az önce dediğim hani ilk bu uzun vadeli program yapmış gibime geliyor dememin sebebi şu. Ben Harald'la beraber Zenobia'yı ayrı tutuyorum. Zenobia gerçekten çok değişik bir garnizon komutanı oldu. Kimse piyade başlığı altında inceleyemiyor. Kendi özelinde çok değişik bir komutan Zenobia. Garnizon komutanı yani. Böyle bir birimin içine oturtamıyorsunuz. Rol verebiliyorsunuz sadece. Hı hı. Harald'la birlikte mesela az sonra Pakal'ı inceleyeceğiz belki. Hı hı. Pakal'a baktığınız zaman sanki Pakal özellikle ben Harald için dizayn Hı hı. edildim diye bağırıyor. Ben Lilith'in metayı yavaş yavaş değiştirmeye tabii ki kendi ekonomik endişeler Türkçe'de biz öyle diyoruz ama adam metayı değiştirecek, sana farklı şeylere para yatıracak. Piyadeye doğru çevirmeye başladığını görüyorum. Bir sonraki jenerasyonda da Konstantin İskender tarzı böyle destek özellikli buff debuff özellikli komutanlarla devam edeceğini düşünüyorum. Bu komutanların gerçek potansiyellerini de ileriki jenerasyonlarla beraber göreceğimizi düşünüyorum. Ama şu anki halleriyle birbirleriyle ne kadar uyumlu görünseler de Guan Yu Leonidas ne kadar uyumluysa bunlar da o kadar uyumlu gibi geliyor bana. Evet, yani beraber uyumlarının olduğunu söyleyemeyiz ama bu Koreli abimizin gidip Leonidas'la bence çok tatlı bir uyum yaşayacağını görebiliyoruz. Evet, elimizdeki Hı hı. seçenekler arasında en iyilerinden biri bende olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bu arkadaşı Harold'la düşünenler vardı ama Harold'la ben o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü tanklık düzeyine ihtiyaç duyacaklar bir noktada. Ben şey çok hoşuma gitti bu komutanda. Yani atak ağacıyla geliyor olması. Atak ağacında hani tüm hasar faktörüne yönelik bir şekilde tercihlerde bulunabiliyor olmamız. Alex'i de çok uzun süre metanın içerisinde tutuyordu. Aynı şekilde bu komutanda da yine onu yaratacağını düşünüyorum. Leonidas gibi hafif tanklık sağlayabilecek bir komutanla bir de savunma sağlıkla yani giydirdiğimiz takdirde tatlı şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu komutanlığı. Yani daha fazla Evet. konuşabiliriz. Sabahlara kadar yayınlar bile yapabiliriz. Ama Pakal'a geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Pakal bize neylerle geliyor? Pakal piyade ağacı, gal ağacı ve savunma ağacı ile. Bu noktada biz neler yapacağız ağaçta tercihler anlamında düşündüğümüzde. Şimdi savunma ağacı ile ilgili senin zaten elbette ki bunu yorumlama noktasına geldiğimizde söyleyeceklerin çok fazla olacaktır. Savunma ağacı oyunun hani en başından itibaren en güçlü ağaçlarının önünde gelen bir ağaçtı ki Artemisia'da da bunu tekrar oyun bize hatırlattı. Hani agresif özelliklere sahip olan bir komutana bir şekilde savunma ağacı verdiğinizde çok bambaşka sonuçlar alabileceğiniz şekilde soktu oyunu. O yüzden savunma ağacı artı işgalden gelecek olan bu işte karşı saldırı engelleyen kalkan yetenek ağacının da tercihine Evet, gitmesi. %9'a kadar Evet, düşürüyor. yani bu bambaşka yetenek ağacıyla bir noktaya taşınacaktır diye düşünüyorum. Hızlıdan bir becerilerine bakalım. Becerileri bize neler Tabii. veriyormuş. İlk becerisi tekli hedefe 1300 hasar faktörü uyguluyor ve kendi üzerine 500 hasar emebilen kalkan faktörü kazanımı sağlıyor. 500 hasar emebilen kalkan faktörüyle ilgili şunu söyleyeceğim. Zamanında eski efsanevi ekipmanlar zamanında yani bir şekilde
Oyunda bu Skolas'ın uğurlu parasının olduğu ve diğer efsanevi ekipmanların neredeyse hiç olmadığı bir dönem yaşadı. Bu 500 hasar faktörü emme olayı orada çok büyük işler Efsaneydi. yapıyordu aslında. Yani hani bir rallide, bir garnizonda veya uzun sürecek savaşlarda vesairede ciddi oranda ağır yaralı tasarrufu sağlıyordu. Evet. Bu komutanı mesela bize devamındaki özelliklerle de zaten konuşacağız ama Herald'la kullanmanın çok tatlı sonuçlar vereceğini de Herald gibi çok fazla Swarm yiyecek veya işte Swarm yediğinde güçlenecek bir komutan açısından ağır yaralı miktarınıza hatırı sayılır oranda bir katkı vereceğini düşünüyorum. Gerek rally anlamında olur. Gerek hani açık alan savaşlarında. Hani bunun sevimli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Öfke faktöründen ne yazık ki yine bahsedilmediği için hani bir şekilde kaç öfkeyle bunu kullanacaksınız sizi bilgilendiremeyeceğiz ama ilerleyen günlerde yine bunları hep birlikte öğreniyor olacağız. İkinci becerisine geldiğimizde ise piyadeye sağlık artışı olarak %30 stat veriyor. Bu çok bozuk bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Mauria'da %20 var. Hani %20 olmasına rağmen alanda kullanırken odak yese bile o tanklık düzeyini çok net hissedebiliyorsunuz. Yani bir şekilde hani Cengiz gibi mesela çok sağlıkla alakası olmayan bir komutanla kıyasladığınız falan hani Mauria'nın alanda bayağı tank kaldığını görebiliyorsunuz. %30 sağlık artışı çok müthiş bir şey. Ki yani piyadede sağlık temin etmek çok zordur. Yani bir şekilde ekipmanlardan kapı bekçisinin kalkanını yapman gerekiyor şey olarak, silah olarak veya işte etek olarak mor eteği yapman gerekiyor. Karavan tevazusu olacak şekilde. Hani oralardan alabiliyorsun sağlığı. Onun dışında almak çok sınırlı ve %30 sağlığı buradan doğrudan alıp da onlarla beraber birleştirip ve full savunmaya çeken bir setle bunu bir restel haline getirdiğinde gerçekten hatırı sayıların üzerine bile çıkabilecek bir tanklıktan bahsediyor olacağımızı düşünüyorum. İntikal hızı artışı var yine %15. Söylemiştik zaten her dakika başına 2 saniye artı işte o her 5'te böyleyken 6 saniye gibi bir opsiyon sağlıyor olacak bize. Komutanın rallilere önderlik etmesiyle birlikte de %5 tüm hasar artışını görüyor olacağız. Bu bence çok çok Bunlar kıymetli bir şey. Yani e, kondisyonel değil de pasif, direkt sürekli sabit stabil olan stat bunlar. Hı hı, hı hı. Yani rally'e önderlik ederken %5 tüm hasara sahip olmak bu farkı nereden anlarsınız dostlar? Açık alan VIP 17 olmayan birinin hani 17 biriyle savaştığında raporda yani aynı koşulları sağladığında, aynı medeniyeti sağladığında çok hani aradaki farkı hissedebileceğim bir noktaya getirdiğini görüyorduk. Yani bu noktada hem sağlığı hem de tüm hasarı işte rally için veriyor olması yine hatırı sayılır bir etki sağlayacak. Bence ikinci becerisi yani çok çok güçlü bir beceri olmuş. Üçüncü becerisine geldiğimizde ise bu skill bir garnizon veya şehre saldırırken piyadeye direkt sabit olarak %40 saldırı artışını alıyoruz abi. İki komutanda da bu özellik var. Ama bu biraz daha şehir ve garnizonlara yönelik saldırdığınız. Saldırı aldığında ise %20 ihtimalle üzerindeki negatif etkileri silmeyi sağlıyor. %20 ihtimalle debuff kırma gibi bir var. Bu da tatlı oluyor. Bir şekilde rallinizi swarmlayacakları zaman negatif etkilerden etkilenmemenizi sağlıyor olacak. En fazla 10 saniyede bir tetikleniyor. Bu temizleme özelliği. 10 saniye bekleme özelliği var ama yine de hatırı sayılır bir durum. Çünkü yani 10 saniye geri sayıyor olsa bile bir şekilde Ethel'la vesaireyle falan atılan debufflar çok ciddi can sıkıntıları yaratabiliyordu. O yüzden de tatlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bekleme süresi bana biraz uzun geldi. 10 saniye fazla yani. O Dördüncü kadar olmasa çok OP olurdu diye düşünüyorum. Dengelemişler onu biraz. ya 6 da olabilirdi kanka veya 8'e de çekebilirler. 10 çok uzun. Ama rally bazlı düşündükleri için çok da itiraz edemeyeceğim. Çünkü Reinforce gelmeye devam edecek vesaire. Hani biraz dengelemişler oradan. Dördüncü becerisinde skill bu komutanın önderlik ettiği daların bütün kaynaklardan %10 daha az hasar almasını sağlıyor. %10 hasar almıyor olman bayağı büyük bir şey. Yani 10k Çok hasar bot. yiyeceğin noktada hani 9k yiyorsun. Ve bunu sabit olarak kazanıyor olman gayet tatlı. Tanklık açısından bence hatta Koreli dostumuzdaki %50'den daha fazla iş yapabilecek gibi duruyor. Çünkü onun hani anlık bir şekilde işe yarayacağını Ve düşünüyoruz sadece şu skill anda verilen aslında. bilgide. Hani biraz daha bekleme süresi falanla geliyor olduğu için bu biraz daha sabit bir özellik olmasıyla daha uzun vadeli, daha soluk anlamında daha fazla faydalanacağımız bir şey. O yüzden çok hoşuma gitti bu özellikte. Pakal benim için bir adım daha önde gibi duruyor aslına bakarsanız. Haritadayken saldırı aldığında ek olarak saldıran hedef başına aldığı hasarı
%5 düşürme şeyi var. Ve bu en fazla 6 hedeften saldırı düşüşü alabiliyorsunuz. Yani 10 kişi tarafından swarmlandığınız zaman hani 4'ünü düşüremiyorsunuz. İlk 6'sını düşürüyorsunuz. Ama yine de hani %5 düşürüyor olmak, yani ufak ufak dokunuyor olsa bile bu tanklık düzeyi anlamında hani hasar kelimesi çok önemli burada. Yani beceri hasarını, saldırıyı ve her saldırıyı düşürüyor olmak, komple bir düşüş yaratıyor olmak gayet tatlı olmuş. Ustalık becerisine geldiğimizde ise yeni beceri olarak karşımıza çıkıyor bu beceri. Yani herhangi bir şeyi güçlendirmiyor. Komutanın rallide önderlik ettiği, verdiği tüm hasarı, yani ralliye önderlik ederken verdiği tüm hasarı %5 arttırıyor. Ve bu komutanın etkin becerisini kullandıktan sonra 3 saniye boyunca karşı saldırı hasarını %20 arttırıyor. Yani bir şekilde sen ralliyi açtıysan biraz daha swarm yiyebileceğin pozisyonlarda daha sağlıklı sonuçlar almanı sağlamak için bir şeyler yapılmış gibi geliyor bana. Tüm kaynaklardan alınan hasarı da %5 düşürürken en fazla 5 saniyede bir tetiklenebilecek düzeyde bir etkiden bahsediyoruz. Yani 3 saniye üzerimizde kalıyor. 5 saniye bir şekilde bekliyoruz ama rally bazlı düşündüğümüzde Pakal için hani bu özellikler uzun sürecek bir savaş açısından çok fazla faydalanacağımız ama açık alana aşırı fazla yansımayacak özellikler. Yani bence Herald'ın tamamlayıcısı açık alanda olabilir. Ralliler anlamında da bir şekilde piyade rallilerine bir tık soluk vermeye yönelik bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Gerek ağacının da savunma olmasıyla birlikte ki savunmada sen de değinirsin diye düşünüyorum. Öfkenin hani çok hızlı yenilenebilecek pozisyonlara sokuyor olmasıyla beraber bu komutan tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak ilk komutanla ilgili görüşlerimi şu şekilde ifade edeyim. Sonra da topu tamamen Erkam'a bırakacağım. Abi bu iki komutan da bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını Lilith'in işareti. Ama kesinlikle muhteşem olmuşlar. Vazgeçilmez durumdalar. Bu komutanları kasarsanız çok olağanüstü şeyler yaparsınız. Bir William etkisi alırsınız. Veya işte Jiang gibi sürekli öfke yenileyip kafa kopartırsınız diyebileceğimiz veya Maurya gibi tanklık düzeyi çok yüksek olan işte hasarı falan da fena olmayan bir komutan yarattılar diyemiyoruz. Piyade için oyunun farklı planları olduğunu görüyoruz. Yani piyadeye her şeyi vermek istemiyorlar. Mesela bu öfke buff'ını Leonidas'ta sınırlı tuttular. Veya işte ne bileyim bir şekilde debuff uygulama anlamında Maurya'da olan savunma sağlık kırmayı yine süvari özelinde tutuyorlar. Hani piyadeye farklı planlarla yaklaşmışlar ve bu planlar sonucunda piyadenin bu iki komutanla beraber kimliğini kendisini açık alanda net bir şekilde bulacağını söyleyemem. Ama yine de piyade için açık alanı yatırımı tamamen piyade olan bir oyuncu için yaşanılabilir hale getirmeye çalışmışlar diye düşünüyorum. Benim tüm yatırımım başında söylediğim gibi videonun piyadede değil. Yani bir Richard kasmış pozisyonda değilim veya işte atlamış olduğum komutanlar var. Konstantin gibi. Yani bu anlamda benim gibi bir durumdaysanız atıyorum işte kararsızsanız, intikal hızından da rahatsızsanız belki Süvari sizin için bir çıkış noktası olabilir. Saladin William ve Attila Takeda özelinde. Çünkü o ikili anlamda iki kıtanın verdiği, o bahsettiğimiz iki kıtanın verdiği seçenekleri bu komutanların gelmesiyle birlikte size vermiyor oyun piyadeye. Ama benim beklentim bu değildi. Ben tamamen piyade yatırımı olan bir oyuncuydum ve devamında piyadeyi arzulayarak piyadeyle ilerlemek isteyen bir oyuncuydum. Ve Lilith'e bu konuda güveniyorum. İlerleyen aşamada gelecek olan, bunlardan sonraki gelecek olan nesille beraber piyadenin evrimini tamamlatıp bir şekilde metayı piyade üzerinden de birazcık kurgulama ışığı alıyorum diyorsanız da piyadede kalıp devam edebilirsiniz diye düşünüyorum ve Erkam'a tamamen bu konuyu salıyorum. Nedir abi senin bu iki komutan sonucunda oyundan beklentin ve metadaki beklentin? Şimdi Pakal üzerinden başlamak gerekirse yorumda 1300 hasar faktörü aslında çok bir şey değil gibi görünüyor. Onun dışında 500 kalkan faktörü de az gibi görünüyor. Ama nasıl ki bir rally, bir Cengiz 200K kıtayla hasarı belliyken rallide bu 100 binlere çıkabiliyorsa hasar faktörü, kalkanla da 500'den bir rally veya garnizondayken bu 500 olmuyor. Çok daha büyük hasar çarpanlarına, hasar bloklama çarpanlarına ulaşıyor.
İkinci skill'de piyade sağlık artışı %30. Bu çok korkunç bir şey. Piyade için bir piyadeye böyle bir şey verilmesi çok korkunç bir şey. Konstantin'e bugün baktığımız zaman ikinci skill'de %40 pasif piyade sağlığı var. Onun dışında Konstantin'in tanklık veya dayanıklılık başka bir mekaniği yok. Can basması dışında. Konstantin yapan şey ikinci skill'indeki pasif %40 sağlıktır. Konstantin'e çok yakın tanklıkta tek başına bir komutan var karşımızda. Onun dışında intikal hızı artışı varmış %15. Ayrıyeten rally önderlik ederken %5 tüm hasar artışı. Mesela skill hasarı 1300 görünüyor ama bu %5 tüm hasar artışı normal vuruş, skill vuruşu, normal hasar, skill hasarı bir de karşı saldırı hasarı olarak düşündüğünüzde %15 artış gibi bir toplamda karşınıza çıkıyor. Üçüncü skill'e geçtiğin zaman bir garnizon şehri saldırırken yani diyor ki rally'ye açtığında bu komutan diyor %40 süvari saldırışı artışı tek başına olsa belki çok bir şey olarak görünmeyebilirdi ama 500 hasar faktörlü kalkan %30 sağlık artışının üzerine bir de %40 piyade saldırısı artması yine bir bozukluk kokusu geliyor buradan. Saldırı aldığında da %20 ihtimalle üzerindeki bütün negatif etkileri silme. Bu da aklıma direkt benim Harald'ı getiriyor. Üzerinde kendinden savunma, kırma siteyi biriktiriyor. Acaba bunu bilebilecek mi? Bu çok belirleyici bir faktör olacak. Bu komutanın Harald'da kullanılıp kullanılmayacağı üzerine rallilerde. Dördüncü skill'de bu komut yeni bir beceri geliyor. Pakal Koreli gibi 3. skill'i güçlendirmiyor. Yeni bir skill açılıyor burada. Pasif bütün kaynaklardan %10 daha az hasar alır. Az önce dedik ya tüm hasar faktörü, normal saldırı, karşı saldırı hasarı, bir de beceri hasarı. Ne yaptı? %5 iken aslında %15 gibi bir stat çıktı karşımıza. Burada da %10 daha az hasar alır. Normal saldırılardan, karşı saldırılardan ve beceri hasarlarından %10 3 ile çarptığın zaman sana %30 gibi bir şey yapıyor toplamda. Bu da yine biraz bozukluk var burada ve bu rally olması, garnizonda olması, haritada olması veya sadece piyadelerden oluşması da gerekmiyor bu buff'ı almanız için. Direkt %10 hasar azaltması var. Haritadayken diyor yani garnizon olmaman lazım veya işte bir kaynak noktasında bulunmaman lazım. Bayrakta olmaman lazım. Saldırı aldığında diyor meydanda böyle direkt meydanda duracaksın. Hedef başına aldığı hasarı ek olarak %5 daha düşürür. 6 hedefe kadar çıkabiliyor bu. 6 kere 5 yaptığınız zaman fazladan %30 hasar düşüşü. Yani tekrar çok korkunç bir bozukluk var gibime geliyor burada. Pardon ben 4. skill'i okuyormuşum. 4. skill'den. Uzmanlık olmadan yani. Daha 4. skill'den geliyor bu. Uzmanlıkta da rallydeyken tüm hasar 5 artıyor. Beceri kullandıktan sonra 3 saniye boyunca karşı saldırı hasarı %20 artıyor. Tüm kaynaklardan alınan hasar %5 düşüyor. Az önce Koreli arkadaşa nasıl dediysek bunun öfke biriktiren komutanlarla kullanılması beceri hasarı biriktiren skillini boşa düşürebiliyor gibi biraz. Ona ters olarak bu komutanın üzerine yükleyebildiğin kadar öfke faktörü yüklemen lazım. Seri beceri atması lazım ki maksimum olarak verim alabilesin bu komutandan. Onun dışında iki komutana genel olarak baktığımız zaman rally üzerine dizayn edilmiş komutanlar olarak çok rahat söyleyebilirim. Meydanda da kullanılır mı? Kullanılır. Ama bu komutanlardan en büyük verimi rally'de alırız. Kanyona koyar mıyım? Belki ama bir William gibi az önce dediğim veya bir Alex gibi kesinlikle yarısı bile olamazlar genel fayda anlamında baktığımız zaman. Bu komutanları tamamlayıcılık noktasında diğer gelecek jenerasyonlarda potansiyellerine tam anlamıyla ulaşacaklarını düşünüyorum. Ama elimizdeki seçeneklerle dahi özellikle Pakal çok bozuk bir komutan olarak görünüyor. Rally'de özellikle metayı değiştirecek bir komutan olacağını düşünüyorum. Çünkü statlardan bağımsız olarak tüm hasar artışı ve tüm hasar düşüşü mekanikleri var ki bence bu iki mekanik oyundaki en bozuk iki mekaniktir. Bu adama karşı saldırı, karşı rally açtığınız zaman evet güzel olur düşürmeye çalışabilirsiniz ama bu sefer şöyle bir şey yapıyor. Garnizondan da daha az hasar alacak ve şunu unutmamanız lazım. Pakal o anda
garnizonla savaşıyor. Sizinle savaşmıyor. Siz bu adama vurduğunuz zaman, Pakal rallisine vurduğunuz zaman aslında kendi garnizonunuzun zararına çalışıyorsunuz. Bu da bir paradoksa sürüklüyor insanları. Yani Pakal rallisini Svan'la karşı ralliyle indirmeye çalışsan bir türlü, hani ellemesen, bıraksa garnizonu dövmesini izlesen ayrı bir sıkıntı. Testlerini görmemiz lazım. Kağıt üzerinde böyle görünüyor bence. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz. Ya işte William kasacak arkadaşlar, işte ne bileyim Guan fullememiş arkadaşlar, Guan kasacak arkadaşlar beklesinler, bu komutanları kassınlar diyebileceğim komutanlar değil kesinlikle. Zaten bu komutanlar görünmesi gereken komutanlar. Yani mesela Jadwiga ilk geldiğinde Jadwiga ile ilgili ya veriyor olduğu şeyler de aslında o kadar iyi değilmiş gibi bir düşünce oluştu insanlarda genel olarak. Hatta hani bu anlamda hani acaba garnizonda yeterince iş yapabilecek mi, yoksa öylesine garnizon verelim süvariye demek için mi getirdiler düşüncesine genel olarak hakimdi. Ama şu an mesela Pakal'la şeye baktığımızda, bu Karoli abimize baktığımızda şunu da hani Jadwiga efektini görüyoruz. Yani Jadwiga'da insanların kafasını karıştıran şeyi doğrudan görüyoruz. Ve hani bu komutanlarla ilgili kesin hüküm vermek bence şu an için doğru değil. Güzel özellikleri var ama görmek zorundayız. Yani evet, güzel özellikleriyle bu komutanlar metanın çığırını da değiştirebilirler. Yani bildiğin direkt Jadwiga'nın garnizonda bütün rallilere bir şeyler yapabilmesini sağlayabilecek bir pozisyona da getirebilirler. Ya da tamamen hiçbir işe yaramaz bir uyumsuzluk da yaratabilirler. Hiçbir işe yaramaz uyumsuzluktan ziyade ortalama civarında bir uyumluluk olduğunu öngörüyoruz şu anda. Yani bir şekilde Leonidas'la güzel uyum, Harold'la güzel uyum gibi seçenekler yaratabileceğini düşünüyoruz. Hatta yeri geldiğinde belki Alex'le Guan'la da tercih edilebilecek senaryolar yaratabilir diye düşünüyoruz. Ama Evet. oyuna geldiğinde belki bambaşka şeyler göreceğiz. Yani raporlara baktığımızda, savaş günlüğüne baktığımızda bu havada kalan ifadelerin orada bambaşka, daha güçlü, daha abartı şeylerle karşılaştığında görebiliriz. Yani o çarpı 50 çarpanlı verilecek hasar, alan hasarının belki de o kadar bozuk olduğunu göreceğiz ki bu komutanlarla ilgili hani tövbe aşağı diyeceğiz, yani anladın mı? Hani adamlar nasıl komutan yapmışlar, biz olaya nasıl bakmışız diyeceğiz. Ya da hani diyeceğiz ki abi bu komutanlar hani ortalama bir komutanlar. Hani bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Güçlü komutanlar ama görmek zorundayız. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Erkam'cığım? Yani Pakal bana Atilla'nın ilk çıktığı zamandaki halini hatırlattı biraz. Hı hı. Oyunun ikinci bir, hani Atilla geldiği zaman ya oyun yavaştan beceri hasarı metasına dönmeye başlamıştı. Cengiz olsun, Saladin olsun, Edward, Tomiris olsun. Onun üzerine gelen hiç beceri hasarı olmayan bir komutan olunca insanlar burun kıvırıp böyle ya bu da kasılır mı dediler. Ama gel gör ki Attila böyle Avrupa'ya nasıl bir yıkım getirdiyse oyuna da aynı şekilde yıkım getirdi. Pakal'dan da aynı kokuları alıyorum. Ama hani şunu da belirtmek lazım. Bu rally için geçerli. Meydanda bu kadar büyük, Atilla kadar büyük etkilerini görebileceğimizi inanmak istemiyorum. Neden? Oyun çünkü piyadeye böyle bir kıyak gezeceğini düşünmüyorum son Hı zamanlardaki hı. şeylere baktıkça. Ama umarım oyunun düzenini bozacak. Hani insanların oyun zevkini, Atilla'nın ilk çıktığı zamanki gibi insanların oyun zevkini bozacak komutanlar olmaz. Yani temkinli yaklaşmakta fayda var. Evet. Çok kırık da olabilir ama yapacak bir şey yok. Beklemek zorundayız. Çünkü Evet. hani bu temkinli yaklaşma da şundan geliyor dostlar. Onu da söylemiş olalım. Videoyu kapatacağım. Çok uzun oldu biliyorum ama hani bu zamana kadar gelen piyade komutanları hiçbir zaman okçudaki komutanlar gibi çok uyumlu olmadı. Süvarideki komutanlar gibi çok uyumlu olmadı. Piyade hep bir kendi halinde yağında kavrulan farklı farklı kombinasyonlar yapabileceğiniz ama hepsinde de hani en iyisi de bu oldu. Ya işte bu ikisi geldi, beraber kullanıldı, şöyle yok etti gibi bir izlenim yaratmadı oyun hiçbir zaman. O yüzden de temkinli yaklaşıyoruz bu konuya. Elimizden geldiğince bütün detaylarıyla bu iki komutanı değerlendirmeye, metadaki yerlerinin ve becerilerinin nasıl etkiler yapabileceğini sizlerle konuşmaya gayret gösterdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Erkam'cığım, sen de geldiğin için teşekkür ederim. E, Rica ederim. Senin söylemek istediğin arkadaşlara bir şey var mıdır? Hani komutanların skilllerine tekrar baktığımda okumayacağım. Hı hı. Ama elimde bir komutan heykeli biriktiren veya işte nasıl olur 5-5-1-1, 5-1-5-5 falan o tarz plan yapan insanlar varsa şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu iki komutan da kesinlikle fullenmesi gereken komutanlara benziyor. O yüzden hesabını ona göre yapmalı insanlar.
Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Tekrar yeni bir videoda, tekrar yeni bir canlı yayında görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.